Evet, selam dostlar. Umarım iyisinizdir. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Finlandiya'dan selamlar. Şu anda Helsinki'deyim abi. Bizi bir arkadaş buralarda ağırlıyor sağ olsun. Zaten önceki ürünlerde gördünüz. Lütfen videonun başından abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Instagram Suhaege. YouTube'a işte yorum atarsanız, beğenirseniz, fikirlerinizi dile getirirseniz insanlar arkadaşlar görmeye başlıyorlar seyahatlerimi. O yüzden bunlar benim için çok önemli. Eğer ücretsiz olarak bunları yapabilirsiniz. Bu bölümde arkadaşlar konumuz dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olan Finlandiya ekonomisi. Şimdi önce size kısaca Finlandiya ekonomisinden bahsedeceğim. Ondan sonra beraber Finlandiya market fiyatlarına bakacağız arkadaşlar. Böylece bu ülkedeki yaşamı anlayabilmenizi umuyorum. Yani elimden geldiği kadar arkadaşlar size dünyadaki yaşamı her boyutuyla anlatmaya çalışıyorum. Gezilecek yerleri gösteriyorum. Oradaki insanlara röportaj yapmaya çalışıyorum. Ekonomisini anlatmaya çalışıyorum. Gibi. Finlandiya'ya taşınmak isteyenler, gezmek isteyenler varsa en azından buranın ekonomisi hakkında fikri olur. Hadi bakalım, şimdi size önce kısaca bir Finlandiya ekonomisinden bahsedeyim. Sonra da çıkıp market fiyatlarına bakalım. Özellikle temel ürünleri size göstermek istiyorum. İşte süt olsun, yumurta olsun, et olsun. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar Finlandiya, bu arada buradan datalara da bakıyorum. Şimdi arkadaşlar Finlandiya dünyada kişi başına düşen gelir olarak 16. sırada. Yani bu ne demek? Ülkenin toplam ekonomisini ülkedeki yaşayan kişi sayısına böldüğünüz zaman bu parayı buluyorsunuz arkadaşlar. Ve bunlar yıllık olarak hesaplanıyor. Şu anda arkadaşlar 2023 yılı itibariyle Finlandiya'da arkadaşlar kişi başına düşen gelir 53 bin dolar bazında. Yani bu ne demek? Her sene arkadaşlar bu ülkede ortalama bir insan 53 bin dolar para kazanabiliyor ortalama olarak. 53 bin doları da 12'ye böldüğünüz zaman aylık ortalama gelirlerini yaklaşık olarak bulabiliyorsunuz. Ve 16. sırada dünyada. Bu gerçekten inanılmaz bir sayı arkadaşlar. Dünyada Finlandiya'dan daha zengin sadece 15 ülke var. Tabii ki burada farklı faktörler de var. Örneğin gelir adaletsizliği ya da gelirin eşit dağıtılması. Finlandiya arkadaşlar gelirin eşit dağıtıldığı ülkelerden birisi. Mesela Amerika'da kişi başına düşen gelir daha fazla ama gelir adaletsizliği yüksek olduğu için orada insanların bu paralara ulaşması bazen daha zor olabiliyor. Özellikle nüfusun yüksek bir kesimi için, büyük bir kesimi için. Finlandiya arkadaşlar aynı zamanda 300 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip. Türkiye'nin 1/3'üne denk geliyor bu toplamda. Ama Türkiye'de nüfusu arkadaşlar 17 kat daha az. Sadece 5-5,5 milyon insan Finlandiya'da yaşıyor. Bu yüzden de arkadaşlar Finlandiya gerçekten dünyanın en zengin ülkelerinden birisi konumunda şu anda. Çünkü Türkiye'nin 1/3 kadar para var. Ama insanlar 17 kat daha az. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Biz Türkiye'de arkadaşlar 100 arkadaş yaşıyoruz. Cebimizde 100 lira para var. Ama orada arkadaşlar 5 insan yaşıyor. Onların cebinde 30 lira para var. Yani bu da ortalama olarak arkadaşlar Türkiye'den 5-6 kat daha zengin bir ülke ortaya çıkartıyor kişi başına düşen milli gelir olarak. Finlandiya arkadaşlar ekonomik olarak diğer İskandinav ülkelerinden bir tık daha geride. Norveç'ten, Danimarka'dan ve İsveç'ten bir tık daha fakir bir ülke. Ama bu tabii ki de refah seviyesini aman aman etkiliyor diyemem size. Finlandiya'da arkadaşlar sosyal devlet anlayışı çok yüksek seviyede ve orada insanlar istedikleri her şeye ulaşabiliyorlar. Sadece alım gücü bu diğer 3 zengin İskandinav ülkesinden bir tık daha aşağıda kalıyor. Bu arada arkadaşlar Finlandiya'da da vergiler düşürüldükten sonra yani net gelir arkadaşlar Average Salary Survey denen bir internet sitesinin araştırmasına göre ki bu anket yapıyor orada yaşayan insanlarla. Yıllık arkadaşlar ortalama olarak 40 bin euro bazında. Yani bunu da böldüğümüz zaman arkadaşlar 40 bin euroyu 12'ye aylık arkadaşlar ortalama 3333 euroluk bir para ortaya çıkıyor. 3333 euroyu da gelin TL'ye beraber çevirelim. Bakalım burada arkadaşlar Finlandiya'daki ortalama maaş ne kadarmış TL bazında onu da görelim. Evet şimdi çevirdim. 3333 euro tam 105.830 TL yapıyor arkadaşlar. Eğer Finlandiya'da yaşıyorsanız, eğitimliyseniz, eğitimsizseniz fark etmez. Ortalama bir vatandaşsanız burada arkadaşlar vergiler düştükten sonra cebinize giren para 108.000 TL olabilir. Bunun üzerinden gelin beraber market alışverişine bakalım. Gelin beraber fiyatlara bakalım. Oradan alım gücünü siz de kıyaslayın. Ona göre yorumlarda buluşalım. Çünkü ben de merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Burada 3333 lirayla neler alabiliriz? Türkiye'de asgari ücretle şu anda 11.400 lirayla neler alabiliriz? Tabii Ocak'ta artacak ama bilmiyoruz ne kadar olacağını. Hadi bakalım markete geçelim. Görüşürüz. Bugün Finlandiya Helsinki'deki son günümüz. Bir 2-3 saat sonra otobüse bineceğiz. Flixbus'un otobüsüne.
Ve o Flixbus otobüsüyle beraber de feribot da dahil bu biletin içine. Artık Riga'ya gideceğiz. Ama ondan önce size göstermek istediğim son bir şey daha var. O da Finlandiya'daki market fiyatları. Çünkü gerçekten pahalı bir ülke. Ekonomisi de çok kuvvetli bir ülke. Hem pahalı hem kuvvetli ekonomiye sahip bir ülke yani. Gerçekten refah seviyesi inanılmaz seviyede. Alım gücü gerçekten çok kuvvetli. Ama en azından buraya yaşamaya gelirseniz ya da turist olarak gelirseniz bazen marketten alışveriş yapmanız gerekecek. Onları göstereyim dedim. Hadi bakalım, video başlamadan yine abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz olursa bu kanal daha da iyi yerlere gelir diye umuyorum. Hava çok güzel ya, inanılmaz bir havaya denk geldik. Sözü Sinem'e verdik, havadan girdik ona. Şu an havaya düşüyorum çünkü. Havaya düşüyorsun. Hayır, öyle bir ses yok. Öyle bir söz yok mu? Galiba yok. Bizim gireceğimiz marketin ismi de arkadaşlar Alepa. Alepa böyle tam orta ölçekli ve bana göre çok ucuz bir market. Çünkü ben 4 gündür falan buradayım. Bayağı bir markete girme şansı elde ettik. Ve burası gördüğümüz kadarıyla bayağı ucuz yani. 7/24 çalışıyor bir de. Aynen doğru, 7/24'te açık yani bu arada, doğru. Şimdi bak mesela burada önce bir temel sebze meyveyle girelim. Bunların hepsi euro bu arada. Mesela 1 kilomuz burada 2.3 euro. Burada daha farklı var. Bak bu çikita muzmuş. Çikita. Bu 1.8 euro. Sonra burada ne var? Üzümler var. Üzümlerin bir paketi 2.20 euro. Havuçlar var. Havuçları burada göremiyorum ama havucun da fiyatı arkada galiba o da. 1.1 euro 10 cent. Neredeyse üzüm yarım kilo arkadaşlar. Havuç da 1 kilo. Başka ne var Sinem? Anlat bakalım. İncir var ya. Benim canım çok istiyor. Ne kadar incir? 1.99 euro, 2 euro. Aynen. 4 incir için. Aynen. Acaba Türkiye'den mi geliyor? Bak burada Turk yazıyor. Turkey. Aa evet öyle bak. Aksun. Oy, Aksun. alsam mı? Made in Turkey. Türkiye'den Aksun. Alsam. 4 incire 60 lira vereceksen ver. Böyle deme bak, böyle hiçbir şey alınmaz. Doğru. Sonra bak burada böyle 1 kilo elmalar var. Bunların kilosu 3.90. Elma, yeşil elma. Bunların 3 euro. Kiviler var arkadaşlar. Kivilerin fiyatı 3.29. Böyle bir paket. Kilosu da 6.58 euroya denk geliyor. Pahalı yani. Bunlar ne? Armut. Bunun kilosu arkadaşlar 2.8. Böyle portakal var. Portakalın kilosu 2.30. Mandalina'nın da 3 euro arkadaşlar. Ama mandalina güzeldi. Mandalina'yı denedim. Limonun da kilosu var. Limon da 6.50. Bu arada greyfurt var galiba. Bu da 3.5 euro. Bu neymiş? Ananaslar var. Ananasın da kilosu 2 euro arkadaşlar. Böyle. Sonra biberler var. Kapya biberler var. Kilosu 6.63. Böyle bunlar paket olarak satılıyor. Bir paketi 2 euro. Burada bizim ufak domateslerimiz var. 3 euro. Böyle bir paketi. Ondan sonra bak böyle domatesler var. Bunların da 5-6 tanesi 1.2 euro. Ondan sonra bak burada böyle acılı biberler var. Meksika biberi gibi. Bunların da böyle bir paketi 1.2 euro. Burada domatesler var. Domateslerin de yarım kilosu 4.80. Bayağı pahalı yani harbiden. Burada bak böyle dolmalık biberler var ama bu Avrupa'da dolmalık biber kültürü bizimki gibi değil. Bunun da fiyatı 2.40. Ondan sonra burada brokoli var. Brokolinin de arkadaşlar kilosu 3.80. Bu neydi? Lahana. Karnabahar 4.70. Patlıcan da 4.60 arkadaşlar, böyle 1 kilosu. Bunlar kilo fiyatları şu an. Pırasa da arkadaşlar 4.20 kilosu. Vay anasını, pahalı harbiden ya. Burada marullar var. Marullar 1.45 böyle tanesi. Burada da salatalık var arkadaşlar. Salatadan böyle bir tanesi kocaman bir salatalık 3.20. Vay anasını, fiyata bak. Böyle yani genel olarak meyve sebze bu şekilde. Burada kesilmiş salatalar falan var. Bunlara girmeyeceğim ama isterseniz gelip alabilirsiniz. Mantar var 2.15 böyle kültür mantarı. Karpuzları burada dilimle satıyorlar. Karpuzun da arkadaşlar kilo fiyatı 2.60 galiba. Bak burada böyle sonsuz çeşit et var arkadaşlar. Bu somonlar falan bayağı popüler burada. Mesela şu 3.60 böyle 100 gramlık somon 3.60. Ondan sonra böyle 5.30, 5.30, 3.60. Böyle sonsuz tane fiyat var, o yüzden bütün etlerden böyle bahsetmeyeceğim. Hani bizim tükettiğimiz, özellikle domuza girmeden onlardan bahsedeyim. Mesela bak burada 800 gramlık kıyma var. Bunun fiyatı 825. 8 euro 25 cent. Sonra burada tavuk göğsü var mesela. Bak bunun da fiyatı arkadaşlar kilosu 17 euroya geliyor. Bayağı pahalıymış burada tavuk göğsü ya.
Tavuk gerçekten çok pahalı. Her yerde ama Almanya'da bu kadar değil ya. Burada böyle soslanmışlar var. Bunun da 3.93'e geliyor arkadaşlar. Böyle bir paketi. İyiymiş. Bunlar genelde domuz ürünleri. Orada domuz sosisler falan var. Mesela şunun fiyatı 5.20. Sonra böyle altta 4.99 gibi. Böyle ekmekler var. Burada da sonsuz çeşit. Bak mesela şunun fiyatı böyle 2 euro. Bu 2.75. Bak böyle tost ekmekleri var. 2.45, 2.45, 2.45. Bunlar arkadaşlar Nordik ekmek. Yani böyle kuzey ekmekleri olarak geçiyor. Bu bütün İskandinav ülkelerinde var. Bunun da fiyatı 3.95 böylece. Bak böyle yavaşça geçiyorum. Durdurup bakabilirsiniz. İlginizi çeken bir şey olursa. Orada kepekli ekmek var şöyle ufak galiba 1.45. Bak bunlar hepsi bunların Finlandiya'da üretiliyor. Özellikle seyahat ederken bir de bu sandviçler çok iyi gidiyor. Bunlar hem ucuz hem de yani doyuruyor. Çok kaliteli. Böyle Türkiye'deki markettekiler gibi düşünmeyin. 2 euro, 3.20, 4.19, ondan sonra 3 euro, 2 euro. Böyle 2 euroluklardan bolca alıp öğünlerinizi geçirebilirsiniz yani kolayca. Çünkü hem aşırı doyuruyor hem de aşırı ucuz yani. Bence gezerken hem yanınıza alıp böylece restoranlara para yedirmek zorunda kalmazsınız yani. Bak burada da böyle direkt mikrodalgaya koyulan bu şekilde böyle şeyler var, yemekler var. Hint yemekleri, masala diye geçiyor galiba. Bunlar arkadaşlar böyle 4.30'a alıp yiyebiliyorsunuz. Direkt şeyde atın. Pişiyor zaten bunlar. Mikrodalgada ısınıyor. Ondan sonra da hapur hapur yersiniz yani hiç sorun olmaz. Burada böyle domates sosları var arkadaşlar. Mesela bunlar 3.15, bunlar 2.95. Sonra böyle bak Thai red curry var 4.35. Hazır çorbalar var anladığım kadarıyla burada 2.60, 2.60, 2.60. Sonra bak böyle yine soslar gidiyor. Taco sosu var 3.50. Bak burada böyle tortilla ekmeği var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 3.40. Böyle 8 tane orta boy ekmek. 1.95 için var tortilla. Daha aynen 1.95'e de var daha ucuza. Kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Chipsler 1.75. Doritoslar evet. Bunlar 1.70 yok. Bu 1.75, Doritoslar 2.90. Ha tamam. Sonra burada böyle gevrekler var arkadaşlar. Bak bu Oreo'nun var. Bu 4.40. Cornflakes var burada 3.90. Bakıyorum başka benzer bizim yediğimiz bak Nesquik Duo var 4.40. Uyuzmuş ya bunlar. Burada yaşayanlar da ucuz yani. Başka sporcular ne yer burada? Yani burada müsli direkt şey yok. Yulaf ezmesi genelde. Yok mu? Mesela bunu yerler mi? Evet. 6.60. Burada var yine böyle sağlıklı bir şey 4.20. Ucuz ya bunlar. 750 gramı 4.20. İyi yani. Sonra burada böyle soslar var. 2.90. Sezar sos var 3.35. Bakıyorum böyle değişik değişik bilmediğimiz bir sürü sos var ama siz böyle bildiğiniz almak istediğiniz varsa bakın bak bunlara böyle. Sonra bak ünlü yağlar var, yağ fiyatları. Bunlar önemli arkadaşlar. Bak böyle yarım litre zeytinyağı var 7.30. Bu da öyle 7.30. Ondan sonra bakıyorum. Bak bu da böyle. Bu da 7.30, 7.80. Pahalı yani bayağı zeytinyağları özellikle bayağı pahalı. Ayçiçek yağı var. Litresi 4.25 arkadaşlar burada. Bunlar bayağı pahalıymış gerçekten. 4.25'e 1 litre ayçiçek yağı alabiliyorsunuz. Pahalı. Rapsol yağı var burada. Rapsol yağı da litresi 3.05 arkadaşlar burada. Böyle en temel besinden un var. Bak unun böyle 5 kilosu arkadaşlar 6.80. Bunları böyle alıp ekmeğinizi falan yapabiliyorsunuz. Sonra burada değişik bir şey daha var. Bu da un galiba. Bu da 2 kilosu 1.95. Böyle 4.95. Böyle yani. Burada da unlar falan var. Yine böyle geçiriyorum kamerayı. Bakabilirsiniz. Burada yine böyle kadın pedleri var arkadaşlar. 2.15, 3.09, 3.09, 5.09. Bak burada aşağıda var 5.69. Bak burada var 3.15. Böyle. Şampuan fiyatları 4.35. Şu Head and Shoulders'lar 4.35. Palmolive varmış 2.50. Nivea'nın böyle bir şeyleri var 3.20. Saç boyaları 3.5 sabit fiyat. Hepsi böyle 3.5. Joanna marka. Güneş kremi var burada. Bu 15.45. Biraz pahalıymış. Zaten Türkiye'de pahalı güneş kremleri. Sonra bak burada deodorant fiyatları var. Deodorantlar 4.60. Böyle Nivea Men. Rexona'nın var. Mancare var. Böyle Rexona bak 3.40, 3.40, 3.40, 3.40 fiyatlar böyle değişiyor. Burada böyle üçü bir arada şampuanlar var. Aksın 4.20, 5.85, 4.15 Nivea Men, Palmolive 3.90,
2.19 gibi. Bak burada Nivea'nın nemlendirici kremi var. Bu 4 euro. 3 euro. 5.55 euro. Tuvalet kağıtları var arkadaşlar. Burada böyle bu kaçlıymış? Bu 16'lı. Bu 16'lı tuvalet kağıdı böyle 9.89. Burada var arkadaşlar böyle 8'li. Bu 5.5 euro. Bu var yine böyle. Bu da 8'li. Bu da 5.70 euro. Sonra bak burada var 4'lü büyük rulolar var bunlardan. Böyle büyük rulolar oluyor ya, bunlar tek tuvalet kağıdı değil. Bunun 4'lüsü 4.60. Sonra burada yine büyük rulolar var. Bunun da 8'lisi 8 euro. Bu var 3.95. Böyle 4 tanesi 3.95. İnce uydurundan bu. Böyle yani. Sonra böyle ufak mendiller var bak burada. Bunların da böyle 99 cent, aynen 1 euro yani. Güzel. Peçeteler var. Bir paket peçete 1.90 böyle. Pahalı ama güzel. Sonra böyle bak ünlü kolalar var arkadaşlar. Bak altılı kola böyle kola 33'lük yani bunlar 5.25. Böyle Pepsi Max'lar var. Bunlar bayağı popüler İskandinavya'da 1.40. Sonra böyle şekersiz kola var arkadaşlar burada. Böyle bunların da ikilisi var galiba. Bunun da arkadaşlar fiyatı böyle 4.20 euro. Sonra böyle bildiğimiz kola var. Ünlü kolamız. Bu kola da arkadaşlar 3.25 euro. 1.5 litrelikleri. Hep böyle 3.25 yani. Böyle Fanta var. Bu Fanta arkadaşlar 2.85. Sprite var. Bu Sprite'ın da fiyatı dostlar 3.75 euro böyle. Şöyle kısaca kahvelerden de bahsedeyim. Bak burada Nescafe orijinal var. Böyle 4.20. Ondan sonra bakalım burada Nescafe'nin Gold'u var arkadaşlar. Bunların da fiyatları böyle 5.40 euro. Bunlar Nescafe Kult'ta 5.40. Nescafe Gold'da 7 euro burada böyle. Sonra burada bitki çayları var. Bitki çayları çok da pahalı değil gibi. Anladığım kadarıyla bunun fiyatı 1.65. Ondan sonra böyle farklı markalar var kahve için. Nescafe Cappuccino var yine 5.20. Sonra burada Kulta var. Bunun fiyatı 4.70, 3.15. Burada sonra Starbucks'ın White Mocha serisi var. İçlerinde 5 tane var bunların. 4 euro. Böyle zaten bize de satılıyor bunlar. 4 euro böyle. Nescafe 3'ü bir arada var. Bunun da fiyatı arkadaşlar içinde tam 10 tane var ve 4 euro. Yani pahalı. Bize göre çok daha pahalı fiyatlar. Unutmayın. Sonra burada Jacobs'un böyle Kröning yazmış. Bunu zaten Türkiye'den de biliyorsunuz. Bu da 7.75 euro. Burada böyle noodle'lar var. Mesela şu 3.65 altılı noodle. Bu 5'li 3.95. Bu yine altılı 3.65. Bunların tanesi 0.85, 0.85. Bu makarna 1.95. Bu spagetti var 1.20 böyle koskocaman 1 kilogram. Bu 2.85 1 kilogram. Bu da 400 gram 2.5 böyle kalitelerine göre değişiyor. Mesela Barilla bizde de var. Barilla'nın da arkadaşlar böyle spagettisi 1.90. Proteinci barları gösteriyor. Proteinli barlar anlat o zaman hadi proteinli barları. İşte fiyatlar değişiyor. Mesela en uygusu buradan baktığım göre 1.55. bu 1.55. O da bakalım protein değeri ne kadarmış? Bakalım. 10 gram protein. 10 gram mı? Evet. Bunun içinde biri yani pahalı, burada da pahalı ama her yerde proteinli bar var. Fiyatları yüksek. İyi 1.55 2.5 3 arası değişiyor mu? Bu çok ilginç. Snickers 18 gram proteinli Snickers. Ne kadar fiyatı? Fiyatı 2.55. Bunu ilk kez görüyorum. Al Mars'ta dene var. istersen. 10 gram, 15 gram protein. Ay, 19. Ay pardon. 19 gram protein. Bunlar ilginç. Bakalım kalorisi 200 kalori varmış bir pakette. İyi mi fiyatları? Yani fiyatları pahalı ama böyle bir şey için işte canınız çok çektiğinizde normal Snickers Mars'tan daha iyi. Çünkü protein ihtiyacınızı almış oluyorsunuz. Bir de güzel İyi bari. Herkesin bakış açısı farklı. Sporcu bakış açısı bu da. Evet. Sonra bak burada arkadaşlar böyle temizlik reyonundan Fairy var. Bak bu Fairy böyle 4.90. Ondan sonra yine bak burada 3.35. Burada Fairy Max Power 4.70. Bak Domestos'lar var 3.30, 3.30, 3.30, 3.20. Bu VC bilmem nesi 4.40. Bak böyle kıyafetler için var dostlar. Bu Omo'nun renkleri için 7.95 euro. Bu 3.5 euro. Yine böyle markasına göre farklı şeyler bulabiliyorsunuz. Bak yine burada A Plus bilmem ne var. Bu 7.25. Ben bunu Türkiye'de görmüştüm zaten. Sonra burada yine Omo'nun var. 12 euro. 7.25 euro.
Sonra kedi mamaları var. Bak böyle Whiskas 12x85 gram. Bu galiba yaş mama arkadaşlar. Böyle 4,5 euro. Sonra bu 4,30 euro. Sonra bu da 4,5 aynısı. Bu şu bir yavru kediler için 4,5. Bu da 4,5. Sonra burada böyle kutularda var. Bu 1,05 böyle gurmet gold. Bunlar böyle 1,05. Al evine, aç önüne koy, yesin. Bak burada yine şey var, tuna yani balık var, 1,15 yaş mama, 1,90. Böyle büyük kutularına bakıyorum. Whiskas var burada yine 5,60, 7,5, 9,59, 9,49, 4,65, 8,90. Köpek mamaları da var bak burada. Böyle bu 2 kilo 12 euro. Bu da yine bu 4 kilo, bu da 12 euro. Bu var böyle 9,95. 60 kilo 8 euro. Aynen 2 kilo 600 gram 8 euro. Böyle bak burada yine böyle salamları var bunların galiba. Bu 8,90 2,85 pardon. 1,70. Bunlar köpeklerin yaş mamaları galiba. Böyle fiyatlar değişiyor yani. Sonra arkadaşlar alkol reyonu var ama inanılmaz pahalı. Bir de burada böyle süpermarketlerden yüksek alkollü ürünleri alamıyorsunuz. Normal buranın tekelleri gibi var Finlandiya'da. Çünkü alkolizm çok yüksek seviyede olduğu için onu denetlemeye çalışıyorlar. O yüzden süpermarketlerden sadece bira gibi şeyler alabiliyorsunuz ama inanılmaz pahalılar. Evet, 2,65 Somersby, 3,90. Bak bunlar böyle 1,75. Yani pahalı gerçekten, bak böyle sonsuz bir var. 2,60, 2,65, 3,95, 3,20. Böyle gidiyor da gidiyor yani. Bak burada bildiğimiz markalardan Corona var 2,90. Böyle farklı şişe biraları var 4,20, 3,65, 4,70, 4,30. Böyle bak Sanders var 4 euro. Pahalı bak, Beck's var. Beck's'in fiyatı 3,55. Heineken var 3,5. Pahalı, bayağı pahalı. Yani alkol çok pahalı bu ülkede. Bak Jack Daniels'ın şöyle kola viski karışımı var. %5 alkollü. Bu 3,35 euro böyle. Al iç işte, bira gibi. Kola gibi aslında tadı da. Sonra böyle Grove'lar var böyle lime'lı 2,40. Bak böyle long drink diye bir içecekleri var arkadaşlar. Bu sadece ve sadece buraya özgü bir içecek. Tadı çok güzel. Böyle gin, grapefruit ve işte soda. Özel soda, aynen özel bir içecekleri. Bunun böyle 33'lü 2,83. Burada böyle büyükleri de var. Farklı markaları var. Bunun da böyle yarım litresi 3,85 mesela. Güzel içecekti yani. Dün içtik. Vallahi beğendik yani, ne diyelim. Burada da arkadaşlar bak böyle yumurta fiyatları var. Altılı var 1,80. Yine altılı 2,75. Altılı bu kaçtı? Bu dörtlü. Bu 1,85. Sonra burada var onlu, bunlar 2,40 arkadaşlar. Yine bunlar böyle altılı 1,85, 2,36'lı. Altılı 2,40. Bunlar onlu 3 euro. Bunlar 15'li 4,90. Onlu 2,5. Onlu 3 euro. Onlu 3,09. 15'li 3,85. Böyle fiyatlar markaya göre değişiyor ama bence çok da pahalı değil yumurta yani. Bir de burada bebek bezleri var. Böyle ailesiyle taşınmayı düşünen falan varsa. Burada ondan sonra 42 tane içinde olan var. Böyle Libero altı Comfort yazıyor. Bu da 12,85. 12,90. Bunun içinde 46 tane var. Sonra böyle bildiğimiz marka ne? Pampers var. Pampers'a bakalım. Pampers'ın böyle 32'lisi var arkadaşlar. 14,5 euro. Sonra burada var 29'lusu 13,09. Burada var 36'lısı 14,50. Sonra burada var böyle 2 kilo toplam 54 tane var içinde arkadaşlar bunların. 9,05. Yine böyle Pampers'ın başka ürünleri de. Sonra burada var bak böyle 47'lisi var 12,5. Çocuk mamaları var. Anlat bakayım, ben anlamam bunlardan. Sen Onur'u beslerken hatırlıyorsundur. Çocuk mama var. Bak gayet böyle armutlu, meyveli, havuçlu, sebzeli. Ne kadar var? 59 cent. 59 cent. Evet. Bu neymiş? Bu da mı çocuk maması şimdi? Evet. 1,30. Çilekli galiba. 1,65, 1,65, 1,75, 1,65, 1,70. Mesela etli falan böyle bayağı. 0,93 indirime girmiş galiba. Evet.
Böyle sonra 1.40'a böyle bir sürü meyvelerin ezmeleri falan var yani güzel güzel. 0.85, 0.85, 0.85 tek sıra. Bu da pahalı değil işte. Bence de ucuz. Güzel ya. Aynen. Bence de ucuz. Sonra burada sütler var arkadaşlar. Böyle sütün litresi 1.05, litresi 1.33, 0.95, 2.15. Böyle fiyatlar yine kalitesine göre Veganlar için. değişiyor. Aynen veganlar için var. Litresi 3.75, 2.75. Bu vegan değil de. Bu barista kahve için bu soya 2.55, badem sütü 3.29. Bu vegan değil mi? Evet, Badem sütü. bunlar vegan. Badem, soya, Aynen. pirinç var. Doğru. Burada var böyle. Bu da bir vegan 2.30 bir şey sütü ama vegan olmadığım için ben bilmiyorum. Kokos sütü 3.20. Ha, kokonat sütü evet 3.30. Böyle litre, bunlar hep litre fiyat arkadaşlar böyle. Burada böyle yoğurtlar var. İşte Anlat. proteinli yoğurt var. Nerede? Ha bu var. 1.60 proteinli yoğurt. Evet, içinde 20 gram protein var. 18 gram protein 1.59. Bence burada bunlar daha... Sineme veriyorum kameraya doğru devam eden. Bence buradaki proteinli yoğurtlar Onlar var. daha ucuz. 18 gram protein 1.59. Başka ne var? Bakalım. Yoğurt var normal meyveli. Bu 1.49. İçmeli var. Proteinli mango. Protein içeceği sütü. Aynen. 2.60. 2.60. Burada bir de mozzarella peyniri görmüştüm. Onu da size göstermek istiyorum. Bak bunlar da böyle 7.5 euroya mozzarellalar var. Yani yarım kilosu 7.5 euro. Pahalı gerçekten ama güzel kaliteli duruyor yani burada. Burada var böyle hazır dondurulmuş böyle yemekler 2.15. Sonra burada var böyle patates yemeği gibi 3.45. Burada patates kızartması var 2.05 al kızart direkt ye. 1.10 bak bunlar hep patates 1.10, 1.75, 3.65, 1.79. 1 kilo patates böyle yine 5.09. Yine böyle bak balıklar falan var burada böyle. Bunun da fiyatı 6.60. Böyle dondurulmuş hep balık şeyleri parmak balık yani. Doktor Oetker'in pizzaları var 6.65 böyle. Bu var büyük bir tane pizza. Big One zaten markası 5 euro. Burada Doktor Oetker'in diğer marka şeyleri var. Bunlar da arkadaşlar 5.5 5.30 ile 5.20 arası değişiyor fiyatlar. Doktor Oetker restoran da var burada. Bunun da fiyatı 4.25 arkadaşlar galiba. Burada da peruna piraka var. Peruna piraki evet. Evet, bu galiba buradaki geleneksel yemekleri. Üzerinde pirinç mi vardı? Evet, üzerinde işte un kase gibi yapılmış. Üzerinde pirinç ama pirinci de şey gibi sütlaç gibi biraz tadı var. Evet. İşte ben bunun tazesini denemiştim Lido fırınında, açık fırınında. Güzel işte buraya özel bir şey denemek isterseniz bu var. İşte çok da geleneksel yemekleri yok. Aynen. Ama bu internetten bakmıştım. O anlardan biri. Güzel. Farklı bir şey. Bak burada fiyatı arkadaşlar bunun 2.80 bu arada CM'nin bahsettiği yemeği. Evet. Ama bence işte alırsanız tazesini alın. Tazesi Aynen. de var çok yerlerde. Evet ve çıktık. Yani gördüğünüz gibi böyle bir özetleyemedik. Videoyu da çok uzun tutmak istemedim yani daha çünkü gösterecek sonsuz ürün var. Bir de Avrupa'daki bu süpermarketleri olabildiğince büyük yapıyorlar yani. O yüzden her şeyin fiyatını göstermek tabii ki imkansız ama en azından böyle hani geldiğinizde ana ihtiyaçlarınız işte süt olsun, yumurta olsun, ondan sonra işte et olsun gibi onları en azından yüzeysel olarak göstermeye çalıştık. Böyle yani. Kızlar için çikolata vardı çok önemli. Ben aldım bunları göstermedim. Mesela burada 37 gram çikolata, bu buranın özel çikolatası çok güzel bu arada ben denedim. 98 cent. Bir de Türk inciri aldık bu arada. Evet. Burada 4 incir 2 euroydu. Finlandiya'dan bir marketten çıkıp Türk ürünü almak. Evet, Finlandiya bir marketten çıkıp Türk ürünü almak. Evet dostlar, bu videoda böyleydi. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizlere göstermeye çalışıyoruz birçok şeyi. Böyle yani. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Abone olun, beğenin, likelayın, yorum atın. Yorumlarınız önemli. Sizce fiyatlar nasıl, onları da yazın aşağıya. Türkiye ile kıyasladığımız zaman. Ona göre neyin ucuz, neyin pahalı olduğunu yazabilirsiniz. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Adios. Görüşürüz. Bye bye. Bye.